Pratik zeka testimizle karşınızdayız. Bu testler zeka ve dikkat durumunuzu sürekli gözlem altında tutmak için hazırlanıyor. Şimdi size soracağım sorulara verilen süreler içinde cevap verin. Vereceğiniz cevaplara göre zeka ve dikkat durumunuzu yorumlayacağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. 3 baba ve 3 oğul bir ormanda odun topluyor. Her biri birer tane büyük odun parçası buluyor. Ama toplamda 3 odunları var. Bu nasıl oluyor? Süreniz 20 saniye. Geniş düşünmek için harika bir soru. Bir insanın hem baba hem de oğul olabileceğini unutmayın. Yani odun toplayan sadece 3 kişi var. Dede, oğul ve onun oğlu. Eğer doğru cevap verdiyseniz zekanız hızlı çalışıyor. Geniş şekilde soruları ele alıyor ve çözüyorsunuz. Zekanız iyi durumda. Eğer doğru cevabı bulamadıysanız kalıplar içinde düşünüyor ve bir nesnenin ya da kişinin birden fazla özellik taşıyabileceğini unutuyorsunuz. Ayrıntıları görmeye çalışmalısınız. Eğer cevap veremediyseniz henüz çok acemisiniz. Daha çok zeka sorusu çözün. Bir köpek kuyuya düşer. Etraftakiler onu kurtarmak istese de ip ya da merdiven olmadığı için inemezler. Köpeği kuyuya inmeden nasıl kurtarırlar? Köpeği kuyuya toprak atarak kurtarırlar. Kuyu topraklı dolunca köpek çıkabilir. Eğer doğru cevap verdiyseniz olaylar ve nesneler arasında bağlantıyı rahatlıkla kurdunuz. Siz bakmakla yetinmiyor, aynı zamanda olayları çözüyorsunuz. Zekanız iyi durumda. Cevabı bulamadıysanız hemen her sorunun bir çözümü olduğuna gerçekten inanmanız gerek. Çözümü bulamıyorsanız düşünce biçiminiz yanlıştır. Eğer sizin başka bir çözümünüz varsa yorumlar bölümüne yazın, tartışalım. Kuyrukta sizin arkanızda duran adam, sizin arkanızda duran adamdan önce giren adamdan daha uzunsa, sizin arkanızda duran adam sizden daha mı uzundur, daha mı kısadır? Doğru cevap daha uzundur. Zaten sorunun içinde cevap verilmiş. Sizin arkanızda duran adamdan önce gelen adam sizsiniz. Doğru cevap verdiyseniz zekanızı iyi şekilde kullanıyorsunuz. 3 boyutlu düşünebilen bir zekaya sahipsiniz. Yanlış cevap verdiyseniz ipuçlarını yanlış değerlendirip bağlantıları kuramayıp açık cevapları göremiyorsunuz. Değerlendirme gücünüz çok zayıf. Cevap veremediyseniz hızlı ve 3 boyutlu düşünmeyi beceremiyorsunuz. Zekanızı daha çok çalıştırın. 7 kişi birbiriyle selamlaşıyor. Herkes birbirini merhaba diyerek bir kere selamlıyor. Toplam kaç kere selamlaşıldı? Her kişi 6 kişiyi selamladığına göre 6 çarpı 7 eşittir 42 defa selamlaşılmıştır. Zor bir soruydu. Matematiği iyi olanlar bu soruyu rahatlıkla çözmüşlerdir. Eğer doğru cevap verdiyseniz matematik zekanız yerinde. Eğer yanlış cevap verdiyseniz çözüm metodunu bilmediğiniz için hata yapıldığını gördünüz. Kendinizi matematik alanında geliştirin. Eğer cevap veremediyseniz bilginin güç demek olduğunu hatırlayın ve bilginizi artırmak için çalışın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.